Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ömer ve Kıvılcım aşkı devam etsin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Son derece heyecanı yüksek bir bölüm izledik. Özellikle son sahnenin devamında nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. İlk olarak Nursema ile videomuza başlayalım. Son bölümde İlhami'nin kaza geçirmesi nedeniyle nikaha gelememesiyle nikah iptal olmuştu ve yeni bir gün belirlenmişti. Nursema zaten adım adım karanlığa yürürken Nilay'ın Nursema'ya ait o mektubu bulması ile işler bir anda değişti. Nilay bu kez geri durmadı. Nursema'nın sevmediği biriyle evlenmesini istemediği için apar topar Asil'e koştu ve açık açık "Nursema seni seviyor" dedi. Asil ise zaten yıkılmış bir vaziyetteydi. Elinden bir şey gelmediğini düşünüyordu. Ama duyduklarıyla birlikte bir anda toparlandı. O an Asil'in yüzünde o tanıdık çaresizlik vardı. Hem geç mi kaldım korkusu hem de yetişmediğim telaşı. Hiç düşünmeden odadan çıktı ve nikaha yetişmeye çalıştı. Yeni bölümde Asil'in bu nikahı engelleyeceğini, burada Nursema'yı büyük bir ikilemin beklediğini düşünüyorum. Bu analizi bölüm devam ederken kaydediyorum. Bundan dolayı bölüm sonunda değişiklikler olmuş olabilir. Yeni analizi kaçırmamak için abone olup bildirimleri açın. Ama benim fikrime göre Nursema bu kez Asil'i seçecek ve ailesini bir kez daha karşısına alacak. Çünkü Nursema'nın kalbi nereye kayıyorsa, ne kadar bastırsa da en sonunda oraya gidiyor. Üstelik bu kez konu sadece aşk değil. Nursema'nın kendi hayatına ilk kez gerçekten sahiplenmesi, "ben ne istiyorum" demesi. Ailesinin baskısı yine çok ağır olacak. Sözler yine sert olacak. Kırılmalar yine yaşanacak. Ama Nursema artık o eski Nursema değil. Tam da bu yüzden Asil'in son anda yetişmesiyle birlikte Nursema'nın bir anda durup nefes alacağını ve o karar anında "benim yolum bu" diyeceğini düşünüyorum. Nursema'nın yaşayacağı ikilem sadece kiminle evlenecek meselesi değil. Bir yanda ailesinin çizdiği yol, diğer yanda kendi kalbinin sesi var. Aile tarafı her zamanki gibi düzen, uygunluk, itibar üzerinden bastıracak. Nursema'nın ise içi içini yiyecek. Asil'in gelişiyle birlikte düğüm daha da sıkılaşacak. Çünkü Asil'in bu kez yarım bırakmaması şart. Ben burada Asil'in gerçekten mücadele edeceğini, Nursema'nın da ilk kez birinin arkasına saklanmadan kendi kararını söyleyeceğini düşünüyorum. Bu kararın bedeli ağır olabilir. Evin içinde soğuk rüzgarlar eser, cümleler sertleşir, kırılmalar yaşanır. Ama Nursema'nın artık "ben de varım" demesi gerekiyor. Sadece burada benim aklımı karıştıran konu İlhami. İlhami bir kez daha terk edilecek gibi duruyor. İlhami daha önce nikah masasında Nursema tarafından terk edilmişti. Sonra da veda etmişti. Şimdi tekrar diziye gelip aynı kaderi yaşayacak olması gerçekten soru işaretlerini beraberinde getiriyor. O yüzden senaristlerden şok edici bir hamle görürsek şaşırmamak lazım. Belki İlhami'nin bu hikayede daha farklı bir rolü vardır. Belki de Nursema'nın kararını daha da zorlaştıracak yeni bir gerçek ortaya çıkacaktır. Çünkü bu dizi bize şunu çok net öğretti. Tamam artık bu iş bitti dediğimiz yerde bir sürpriz patlıyor. Ama ne olursa olsun biz izleyiciler Nursema'nın artık mutlu olmasını bekliyoruz. Dizinin başından beri Nursema bir türlü huzur bulamadı. İster İlhami, ister Asil, ister bir başkası. Nursema kimle mutlu olacaksa onunla olsun. Yeter ki artık aradığı aşkı ve güveni bulsun. Peki Ömer ve Kıvılcım cephesinde bizleri neler bekliyor? Son bölümde Ömer ve Kıvılcım hayatlarının şokunu yaşadılar. Bebeklerin karışmış olması ve Kıvılcım'ın bebeğinden koparılması onun hayatını alt üst etti. Kıvılcım'ın o anki çaresizliği, anneliğinin elinden alınmış gibi hissetmesi, bir yandan "benim bebeğim nerede" paniği, bir yandan da herkesin üstüne gelmesi. Gerçekten izlerken insanın içi sıkıştı. Ömer ise bu süreçte Kıvılcım'ın yanında durdu ve ondan bir kez daha vazgeçmeyeceğini gösterdi. Ömer'in bu kez geri adım atmaması önemli. Çünkü Kıvılcım'ın en çok ihtiyacı olan şey yanında kararlı bir şekilde duran birini görmek. Yeni bölümde Kıvılcım'ın zor günlerden geçeceğini ama bu süreçte Ömer'in dimdik Kıvılcım'ın yanında duracağını düşünüyorum. Öte yandan bu bebek meselesi bana gerçeklikten bir hayli uzak geldi. O yüzden burada bir parantez açılabileceğini ve durumun sandığımızdan farklı olabileceğini düşünüyorum. Belki de işin içinde başka bir plan, başka bir hata zinciri, hatta kasıtlı bir oyun vardır. Çünkü bu kadar büyük bir olayın bu kadar kolay "tamam karışmış" diye ilerlemesi bana pek inandırıcı gelmedi. Ama ne olursa olsun bu meselenin Ömer ile Kıvılcım'ı bir kez daha dağıtmasını istemiyorum.
Benim tahminim bundan sonra büyük bir ayrılık yaşamayacaklar. Ömer ne yapıp edip Kıvılcım'ın güvenini yeniden kazanmak için uğraşacak. Kıvılcım'la yaşadığı şokun ardından yavaş yavaş kendini toparlayıp Ömer'i affedecek. Ardından ikilinin arasında bu sefer çok daha sağlam bir ilişkinin temelleri atılacak. Çünkü her krizden sonra ya koparsın ya da güçlenirsin. Ben burada güçleneceklerini düşünüyorum. Dizide izleyicilerin en sevdiği çift olan Ömer ve Kıvılcım'ın artık acı çekmesini değil, mutlu anlarını izlemek istiyoruz. Umarız senaristler bu ikiliye daha fazla acı dolu sahneler yazmaz, mutlu sahneler yazar ve biz de bu ikilinin uyumunu ekranlarda daha çok görürüz. Peki Başak ve Fatih cephesinde bizleri neler bekliyor? Başak ve Fatih de dizinin en belirsiz çiftlerinden biri. Bir boşanacak oluyorlar, sonra boşanmaktan vazgeçiyorlar. Bir yakınlaşıyorlar, bir uzaklaşıyorlar. Günün sonunda ikisi de birbirlerine aşık olduklarını ve birbirlerinden vazgeçemeyeceklerini kabul ettiler. Aslında bu ikiliyi izlerken insan şunu görüyor. İnatları aşklarından büyük gibi duruyor. Ama en sonunda yine aynı noktaya dönüyorlar. Çok geçmeden bu ikilinin arasındaki sahte evliliğin gerçek bir aşka dönüşeceğini ve aralarında daha sıcak, daha samimi sahneler izleyeceğimizi düşünüyorum. Tabi bu ikilinin didişmeleri bitmeyecek. Heyecanın yanında zaman zaman eğlenceli sahneler de izleyeceğiz. Çünkü Başak ile Fatih'in dinamiği biraz da bu atışmalardan besleniyor. Ayrıca Başak'ın daha aktif bir karaktere dönüşeceğini ve aile içi dengeleri değiştirebilecek söz sahibi bir karakter olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar çoğu şeyin içinde gibi görünse de aslında hep kenarda kalıyordu. Ama artık Başak'ın susmayacağını, gerektiğinde masaya yumruğunu vuracağını, kendi çizgisini çizeceğini hissediyorum. Bu da sadece Fatih'le ilişkisine değil, ailedeki herkese etkileyecek. Çünkü Başak güçlendikçe dengeler değişecek. Dengeler değiştikçe de yeni çatışmalar kaçınılmaz olacak. Başak ve Fatih tarafında bir dönüşüm var. O sahte evlilik hikayesi gerçek bir ilişkiye döndükçe ikilinin daha çok yüzleşmesi gerekecek. Bazen tatlı, bazen sert. Başak'ın daha aktifleşmesi de tam burada devreye giriyor. Başak sadece Fatih'le değil, aileyle de sınır çizecek ve beni yok sayamazsınız dediği anlar göreceğiz. Dengeler değişince de yeni çatışmalar kaçınılmaz olacak. Son olarak Emir ve Çimen aşkına değinip videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Emir ve Çimen arasında da son bölümde hem yakınlaşmalar hem de uzaklaşmalar gördük. Emir'in anlık gelişen planı Çimen'i sinirlendirdi ve ikilinin arasında tartışmalar gördük. Ancak artık biz bu ikiliye alıştık. Emir Çimen'in kalbini kırıyor, onu sinirlendiriyor. Ancak sonrasında bir özürle kendisini affettiriyor. Burada Emir'in Salkım'ın planlarından etkilenmemesi şart. Emir zaman zaman annesiyle Çimen arasında kalıyor ve bu da Çimen'le ilişkisini olumsuz anlamda etkiliyor. Yeni bölümde ikilinin arasında hem yakınlaşmalar hem de zaman zaman uzaklaşmalar göreceğiz. Burada bu ilişkinin geleceği için Emir'in kararlarının belirleyici olacağını ve Emir'in kararlarının tamam mı yoksa devam mı diyeceğini düşünüyorum.